Yok çünkü. Kalmadı, bitirdik onları. Artık nesli tükenmekte olan balıkları ansiklopediden seyretmelerini istemiyorum. Meze mi, balık mı? Yazık oluyor. Günah yani. Siz görüyorsunuz yanlışı, susuyorsunuz. Her yer plastik. Adalet olması lazım. Adil avcılık, adil balıkçılık, adil hayvancılık. Bunun nasıl kurulacağını düşünmemiz lazım. Aylardan Nisan olmasına rağmen Antalya çevresini bir kabuk gibi saran 3000 metre yükseklikteki dağların zirveleri daha hala karla kaplı. Sıcaklık hızla artıyor. Isınan günler Toros zirvelerindeki kar örtüsünün erimesine neden oluyor. Dağları yaz-kış beyaz bir bulut gibi kaplayan buzullar, mevsimsel sıcaklık artışına artık dayanamıyor ve baharın getirdiği yağmurlar buz örtüsünü gevşetiyor. Eğimin yardımıyla akan sular ilerleyerek pınarlara, binbir pınardan beslenen sular ise vadi aralarından akan derelere dönüşüyor. Eriyen karların bir kısmı ise toprağın ve kayaların altından süzülerek binlerce yıldır hareket halindeki kanalların arasından akarak yer altında toplanıyor. Akan kar suları yüzeye farklı yerlerden çıkış yapabiliyor. Bazısı kayaların sonlandığı noktada yeryüzüne çıkarak yaşam kaynağı olurken, diğerleri birbiri ardına sıralanan dağlar ve uzayan vadiler arasından yılan gibi akarak denize kadar uzun bir yolculuk yapıyor. Ancak dağlardan akan suların denize ulaşmak için yeryüzüne ihtiyacı yok. Kireçli kaya yapısından dolayı suyun aşındırdığı dağların içi delik deşik ve neredeyse tüm kıyıları gizli deniz mağaralarıyla kaplı. Suyun yer altından çıkış yaptığı bu mağaralardan tatlı sular denize akıyor. Buz gibi dağ suları sıcak ve tuzlu deniz suyu ile karışmaya başlıyor. Besin açısından kıt bir ortam olan Akdeniz'le kıyasla mağaralar bolca partikül ve mikroskobik canlıyla kaynayan bir yaşam pınarı. Bu sene bolca yağan yağmurların getirdiği organik partiküller mikroskobik canlıların sayısında artışa neden oluyor. Mikroskobik canlıları filtre ederek beslenen süngerler, tunikatlar, yosun hayvancıkları ve tüplü kurtlar mağara duvarlarının değişmez canlıları. Ve tüm bu zemin canlıları mağaralarda ilk defa tuzlu suyla karışan suların sağladığı besin bolluğundan faydalanmak niyetindeler. Mümkün olan en fazla miktarda suyu filtre edip organik zerreleri süzerek duvarlarda yayılmayı amaçlıyorlar. Rakiplere kıyasla ne kadar fazla yer kaplarlarsa o kadar çok besin bulacaklar. Bu deniz mağaralarının barındırdığı akıntısı az durgun sularda besinleri daha rahat yakalayabiliyorlar. Aralarından bazıları koruma amaçlı toksik madde salgılasalar da bazı miniklerin toksinlere karşı direnci var. Su altında her şey mümkün. İstediğiniz kadar zehirli olabilirsiniz. Ama bu minikler zehirlere karşı bağışıklık kazandılar. Onların yiyeceği bu mağarada her yerde. Bahar aylarında yalnızca birkaç ay boyunca hayatta kalacakları için de telaşları var. Hem yemek yiyip hem de çiftleşmek durumundalar. Mağaranın kocaman duvarlarında birbirlerini bulmaya çalışıyorlar. Sinyalleri takip eden bu deniz tavşanı şanslı. Kendisine 2 adet eş buldu bile. Beyaz çizgili temizlikçi karidesler, çatlaklarla dolu mağaraların karanlık duvarlarında kendilerini güvende hissediyorlar. Besin bolluğu sayesinde popülasyonları aşırı şekilde artmış durumda. Haftalar içerisinde sayıları 100.000'leri geçiyor. Mağaranın her bir çatlığı, her bir deliği karideslerle dolu.
Bu bulunmaz fırsatı değerlendirip birkaç hafta önce çiftleştiler. Anne karideslerin karınları tıka basa yumurtalarla dolu. Bazıları yumurtayla öylesine yüklü ki hareket etmekte zorlanıyorlar. Telaşlı şekilde güvenli yerlere doğru ilerliyorlar. Mağaranın karanlığı karideslere sürekli bir koruma sağlamıyor. Bu kadar fazla karidesin olduğu yerde mutlaka avcılar da olacaktır. Bu nedenle ışık altında bulunmak onlar için kesin ölüm demek. Bir an önce mağaranın ulaşılmaz bölümlerine doğru kaçmaya çalışıyorlar. Ama bazı karidesler ise pek de telaşlı değil. Karanlıklara karışmak yerine ilginç hareketler sergileyerek sakince yerlerinde duruyorlar. Bir hazırlık içerisindeler sanki. Gövdelerini temizledikleri dostlarına güveniyorlar. Hatta temizlik sırasında bekleyen başka canlılar da burada. Temizlik oldukça önemli bir iş. Aceleye getirilecek bir yanı yok. Dans etmek, dostunuzu rahatlatıp gevşetmek işlerinin bir parçası. Ne kadar iyi dans ederseniz o kadar fazla dostunuz olur. Baharın gelişiyle birlikte Akdeniz'de bir hareketlenme başlıyor. Yağmur sularının vadiler ve yeraltı kanalları boyunca aşındırdığı topraktan kopardığı organik maddeler sulara karışıyor. Bu organik madde kaynağı Akdeniz gibi besini az bir deniz için oldukça önemli. İrili ufaklı mikroskobik canlılar organik madde bolluğunda bolca beslenme ve üreme fırsatı buluyor. Plankton, zooplankton, fitoplankton, mikroalglerin sayısı kısa sürede katlanarak artıyor. Mikro canlıların sayısının artışıyla birlikte denizlerin en gizemli, en tuhaf canlılarının da bazıları beslenmek adına mavi sulara akın ediyor. Uçsuz bucaksız mavi kütle birçok tuhaf canlıyı barındırıyor. Deniz anasının yakın akrabası Venüs kemeri açık denizde bir yılan gibi hareket etmekte. Bu minik deniz anası sadece 5 mm boyunda ama boyuna rağmen eşsiz bir avcı. Beslenmek istediğinde uzantılarını açarak avının gelmesini bekliyor. Üzerinde yakıcı hücreler bulunan uzantılarını sonuna kadar açarak avlarını yakalıyor. Akıntılar mikroorganizmaları onlara taşıyor. Hareket etmek istediğinde ise gövdesine aldığı suyu geriye fışkırtarak ilerliyor. Bu deniz anası benzersiz rejenerasyon yeteneği sayesinde bilim çevrelerinde tanınıyor. Açlık, yaralanma ve tehdit durumlarında kendisini bir kütleye dönüştürüp zemine tutunuyor. Hücreler değişim geçirerek kaslar üreme hücrelerine, sinirler ise kas hücrelerine dönüşebiliyor. Ve zamanı gelince bu deniz anası en ilkel halinden tekrar doğabiliyor. Artan mikroorganizma popülasyonundan yararlanmak niyetinde olan başka canlılar da var. Bu canlılar stenofor, Türkçe'de bilinen adlarıyla taraklılar. Denizlerde serbest yüzen jelatinimsi yaratıklar. Vücutlarındaki yapışkan uzantıları kullanarak mikroorganizmaları avlıyorlar. Kanatları ve gövdelerinden yayılan ışıklarla bir uzay mekiğini andırıyorlar. Akıntılar yardımıyla kıyıdan kıyıya taşınan stenoforlar besin bolluğuyla sayılarını arttırmış. İnsan kaynaklı kirliliğin artış gösterdiği bölgelerde sayılarında artış gözüküyor. Doğu Akdeniz'de de artık bolca görünmekteler. Bu bolluk göçmen sokar balıklarının işine geliyor. Akıntılarla taşınan bu korumasız şeffaf yaratıklar sokar balıklarının iştahını kabartıyor. Akan açık büfenin tadına bakmadan duramıyorlar. Haftalar süren mavi sulardaki planktonik yaşamın ardından bu yavru ahtapot daha yeni zemine yerleşti. Biraz ürkek çünkü üzerinde gezinen devasa gölgelerin hepsi birbirinden tehlikeli. Etrafındaki nesneleri tanımaya çalışıyor. Tüm korkusuna rağmen gizlendiği yerden dışarı çıkmaya cesaretlenip harekete geçiyor. Kumda ilerlerken taklit yeteneğini kullanarak başka bir canlıymış gibi davranıyor.
yalnızca bir insan tırnağı boyunda. Buna rağmen daha şimdiden tamamen gelişkin bir ahtapotun özelliklerini taşıyor. Üzerinden geçtiği alanın renk ve desenlerini taklit ederek bulunduğu ortamla mükemmel bir uyum sağlıyor. Hareket halindeyken kamuflajı sayesinde hiç tanımadığı avcılardan saklanabiliyor. Tüm bu önlemlere rağmen bir tehlike hissediyor ve aniden kuma gömülüyor. Çevresindeki cisimleri kullanarak saklanmak onun genlerinde var. Korkusuz bir avcı olana kadar bütün özelliklerini kullanmak zorunda. Çünkü çevresinde en ufak fırsatı iştahla bekleyen bazı avcılar var. Bu bahar dünyaya gelen tek canlı, bu minik ahtapot değil. Bu yumuşakça sadece 5 santim boyunda. Yaklaşık 1 ay önce doğdu ve hızla büyüdü. Akıntıların taşıdığı sinyalleri analiz etmekle meşgul. Gözleri oldukça ilkel. Onların yerine kafasının üzerindeki alıcılarını kullanarak suyun getirdiği haberleri algılıyor. Kimyasal sinyalleri tek tek inceliyor. O bir yaban deniz tavşanı ve şu sıralar tek amacı kendine uygun bir eş bulabilmek. Yakınlarda onu bekleyen bir sevgilisi var. Sevgilisi de onu arıyor. Suya dokunarak birbirlerinin sinyallerini algılıyorlar. Aslında çok da aramalarına gerek yok. Zira sevgilileri her yerde. Çünkü onlar hermafrodit canlılar. Başka bir deyişle hem dişi hem erkek organlara sahipler. Huzurlarınızda Bremen mızıkacıları. Aşk kuleleri genellikle 2 ya da 3 tavşandan oluşuyor. Ama bazı kuleler işi biraz abartabiliyor. Akıntının tam ortasında altta kalan hem çiftleşirken hem de zemine tutunmak zorunda. Bremen mızıkacılarının kaderi ona bağlı. Zemine iyi tutunmazsa tüm çaba boşa gidebilir. Aslında pek de önemli değil. Çünkü tüm deniz zemini onlarla kaplı. Nasıl olsa yakınlarda başka bir aşk kulesi vardır. Onlara evrim sürecinde kabuklarını kaybetmiş deniz salyangozları diyebiliriz. Koruma alanı içerisinde yaşam tuhaf şekillerde devam ediyor. 9 çizgili kardinal balıkları şu günlerde bir hazırlık içerisindeler. Bazı balıklar ağızlarının içerisinde gizemli bir yük taşıyor. Bu yük 1 haftadır özenle korudukları yumurtalar. Babalar yeni jenerasyon kardinal balıklarını ağızlarının içerisinde koruyor. Bu yumurtaların yeterli oksijen alabilmesi için en doğru yöntem. Kardinal balıkları bu hassas zamanda korunmak için en iyi yolu seçmişler. Zehirli dikenleriyle erişilmez uzun dikenli deniz kestanesi. Gövdesinin altını dahi kaplayan yaklaşık 50 santimetre boyundaki dikenleriyle bir tankı andırıyor. Bu deniz kestaneleri kardinal balıkları ile birlikte Akdeniz'e yakın zaman önce giriş yaptı. Akdeniz'e özgü diğer deniz kestanelerine kıyasla oldukça hızlı hareket edebiliyor. Dikenleri tehlikeleri belirlemek için sürekli etrafı kolaçan ediyor. Bu denizde şu an için onları avlayabilecek ve Akdeniz'deki yayılma hızını yavaşlatabilecek herhangi bir canlı bulunmuyor. Yoğun koruma altındaki yavrular birkaç hafta sonra yumurtalardan çıkacak. Ve onlar da ebeveynleri gibi deniz kestanesinin güvenli dikenleri arasında yaşayacaklar. Deniz kestanesinin dikenlerinden yararlanan tek canlı göçmen kardinal balıkları değil. Akdeniz'e özgü bir balık türü olan papaz balıkları kısa sürede duruma adapte olmuşlar. Fosforlu mavi renkteki yavru papaz balıkları da deniz kestanelerini kullanarak avcılardan kendilerini korumayı öğrenmişler. Koruma alanında yeni jenerasyonun doğumunu sabırla bekleyenler var. Bu erkek deniz atı yaklaşık 1 aydır aynı alanda bekliyor. Karnı neredeyse patlamak üzere. Yumurta kesesi tıka basa yavru deniz atı ile dolu. Ve aylardır süren çileli bekleyişin sonuna geldi artık. Koruma alanları pek çok deniz canlısı için sığınılacak bir liman. İnsan baskısından kaçan canlıların nefes alabildikleri son alanlar. Bu alanların genel amacı hassas ekosistemleri ve vahşi yaşamı korumak veya sürdürülebilir balıkçılığı sağlayabilmek. Koruma alanları okyanusların yalnızca %3'ünü oluşturuyor. Tamamen korunan alanların oranı ise %1. Akdeniz'deki koruma alanlarının miktarı ise %4 civarında. Oysa ki Akdeniz, deniz ve insan ilişkisinin gezegende ilk olarak oluştuğu yerlerden birisi.
Bunun kanıtlarını Akdeniz kıyısında neredeyse her yerde karşımıza çıkan mozaiklerde ve arkeolojik buluntularda görebiliyoruz. İnsanın deniz ile bağı, faydalanmak ve yiyecek üzerine kuruldu denilebilir. Bizim denizle olan ilişkimizde de böyle bir şey. Baktığın zaman buradaki, bütün Akdeniz havzasındaki insanların balıkla olan ilişkisi dünyanın pek çok yerindeki insandan çok daha farklı bir şey. Sadece beslenmek için değil, sadece karın doyurmak için değil, hani son yıllarda çok moda olan o iyi hayat, hani hayattan keyif almak mevzusunun da önemli bir haline gelmiş durumda. Bugün Ege'de, Akdeniz'de baktığınız o bütün büyük işte mozaiklerin, tapınakların, binaların, antik şehirlerin, şehirlerin var olması, insanoğlunun balıkla, balık ticaretiyle, onu bir meta olarak kullanmasıyla beraber başlıyor. Yani bizim balığa, denize olan bağımlılığımız ve bizim balıktan, denizden kazandıklarımız tahmin ettiğimizin çok daha ötesinde. Karadeniz'den ilk yapılan ticaret, ilk satılan malın tuzlu balık olduğu düşünülüyor. Üstelik o kadar eski bir zamandan bahsediyoruz ki Anadolu'nun içlerinde henüz neredeyse insan kurban eden kavimlerin yaşadığı zamanlarda, yani bizim bugün medeniyet dediğimiz her şeyin en uzak noktasında yaşanırken kuzeyde birileri başka bir dünyanın kapılarını açıyorlardı aslında. Akdeniz, gezegende insan eliyle en fazla etki görmüş denizlerden birisi. Homeros'un İlyade ve Odiseyi, Aristo'nun Hayvanlar Tarihi, Herman Melville'in Moby Dick'i, Jules Verne'in Denizler Altında 20.000 Fersahı. Ancak modern kültürde deniz dünyasının yaşamamızda yer bulması Cousteau'nun 1960'lardaki Sessiz Dünyası ile başladı. 1963 senesinde Cousteau ekibi Hint Okyanusu'nda kameralarla fazlaca ilgili dev bir orfozla tanışır. İlk başlarda dalgıçlar orfozun bu aşırı yakınlığından rahatsız olsalar da ekipten bir dalgıcın orfozu beslemesiyle sıkı dost olurlar. Dalgıçların her gün dalışlarına eşlik eden bu akıllı balığa Ulysses adını koyarlar. Bu koca ağızlı dev balık dalgıçlara zarar vermeden nazikçe yemleri ellerinden yemektedir. Ancak bir gün dalgıçları gören Ulysses aşırı heyecanlanıp balıkları Jean Delmas'ın elinden torbasıyla birlikte kapıverir. Ertesi gün dalışta Ulysses'i deniz tabanında hareketsiz yatarken bulurlar. Ciddi şekilde hastalanmıştır Ulysses. Gemi doktoru Martin Lerval balığın ölebileceğini açıklar. Martin, Ulysses'i kurtarmak üzere dalışa geçer. Niyeti, Ulysses'i ameliyat etmektir. Balığı su altında uzun süre arayan dalgıçlara bir süre sonra arkadan yaklaşarak tüp kayışlarını çekiştirir Ulysses. Dalgıçlar ve balık coşkuyla günlük oyunlarını oynarlar. Ulysses yine balıkla ödüllendirilir. Bünyesi yem torbasının üstesinden gelmiştir. Kalipso ekibi için ayrılma zamanı gelir. Ulysses'e veda ederler. Ulysses'in Sessiz Dünya filminde yıldızının parladığı günlerde bu resifte seyreden teknelerden Ulysses'i görmek için dalanlar güzel haberler getirirler Kalipso ekibine. O günlerden günümüze pek de değişen bir şey olmadı aslında. Bizler hala zıpkınla avlamaya ve bu balıkları beslemeye devam ediyoruz. Üstelik Cousteau ekibinin aksine bunu balığın bünyesine zarar verebilecek yumurta ve tavuk gibi yiyeceklerle yapıyoruz. Balıkların gövdesinde çeşitli yaralar ve deri hastalıkları oluşuyor. Bazıları ise hastalanıp ölüyor. İnsana alışan orfoz, zıpkın avcılarına karşı daha savunmasız kalıyor ve kolay hedef oluyor. Dalış yapılan her kasabada dalgıçlar arasında ünlenmiş dev orfoz balıkları 3-4 sezonun ardından bir avcı tarafından kolay hedef olarak vuruluyor. Ben de çocukken oldukça fazla sayıda orfoz vurdum. Bir kızılderili mantığıyla yaşıyor, ihtiyacımız kadar balığı vuruyordum. O zamanlar balık boldu kıyılarımızda. Bodrum'da yazlığımız vardı ve çevre bilincimiz daha gelişmemişti. Yalnızca 3 ay yaz tatilinde kullandığımız evlerimize gelerek kendi ellerimizle kıyıları dönüştürmeye başladık. İskeleler yaptık. İnsanlar yüzerken korkuyor diyerek deniz çayırlarını temizledik. Filtre sistemleri düzgün yapılmamış tesislerden pis sularımızı akıttık denize. Milyon dolarlık tesisler kurup kum döküp Karayiplere benzettik kıyılarımızı. Bu liste uzayarak gidiyor. Balığın bol olduğu o eski güzel günlere dönersek benim zıpkın hikayem daha 6 yaşında başladı. Hareketli bir çocuktum.
yüzmeyi çabucak öğrendim. Babam 6 aylıkken denize sokmuştu beni. İlk olarak 4 yaşındayken deniz kabuğu çıkarmak için suyun altına dalmıştım. Gökçeada'da yaz tatilinde elime minik bir zıpkın vermişlerdi. Ailem avcı bir aile. Avlanan balığı rakı eşliğinde yemek vazgeçilmez bir tatil geleneğiydi bizim için. Dayımlar sürekli balık vuruyorlardı. Gökçeada'da vurdukları balıklar ve su altında gördüklerim beni büyülemişti. O günden sonra yaz tatillerinde elimden zıpkın hiç düşmedi. Balığı çok seven annem çok mutluydu bu işten. Biz hiç balık almıyorduk. Ailenin tüm balığını ben getiriyordum. Yaşım ilerledikçe denize olan tutkum büyüdü. Sualtı ile ilgili bulduğum her şeyi okuyordum. ODTÜ Sualtı topluluğuna girdiğimde yıl 1996 idi. Ocak ayında Kaş'a dalış eğitim kampına gitmeye hak kazanmıştım. O yıl komando eğitimi benzeri dalış eğitiminin, sualtı dünyasının benim için keşfinin, yaşamımın sonraki yıllarını etkileyeceğinden haberim yoktu. Kaş, birçoklarında olduğu gibi bende de bağımlılık yapmıştı. Ancak Kaş'ın korunmasında ve popüler olmasında, ODTÜSAT ve Sualtı Araştırmaları Derneği kurucusu Gökhan Türe ve ilk defa dalış eğitimleri başlatarak Kaş'a öğrenci getiren Erkut Arcak'ın büyük katkısı oldu. Gökhan, Erkut ve arkadaşları eğitimler ve bilimsel çalışmaları ile, onları takip eden dostları ise turizm ve dalış ile Kaş'a ve Türkiye'ye alternatif bir anlayış getirdiler. Kaş'a gönül verip yerleşen, şehirli, eğitimli, doğaya tutkun insanların gelişi ve halkın onları kucaklamasıyla tüm ülkeye örnek olacak bir turizm anlayışı ve koruma alanının temelleri atılmış oldu. Yani biz çok uzun yıllardan beri bunun mücadelesini veriyorduk. Kekova'dan ya da buradan yerelden ya da Meis Adası'ndan gelen dinamitçiler vardı. Bizim balık türlerinin zengin olduğu alanlara dinamit atıyorlardı. İlk koruma refleksimiz, bütün dalış merkezlerinin bir araya gelme alışkanlığı oradan geliyor. Geceleri sıraya koyup gidip o adalarda nöbet tutuyordu kimse dinamit atmasın diye. Kaş zemin olarak çok doğurgan bir yerdir. Kendini çok çabuk toparlayan bir yerdir. Benim ilk geldiğim yıllarda, şimdi bizim Flying Fish Reef dediğimiz hemen Meis Adası'nın karşısındaki yerde her dalışımızda biz onlarca orfozla, laosla, gridayla yüzerdik. Yıllar içinde bu sayıların azaldığını fark ettik. Bir tanesi dinamitti, onu ortadan kaldırdık ama esas önemli olan zıpkınla avcılıktı. Kaş'ın adı çok popüler olunca zıpkıncılar buraya yöneldi ve bizim kontrolümüz dışında, görüş alanımız dışında örneğin kışın bir zodyakla sığ bir yerden inip daha önce belirledikleri yerlere dalıp güzel hayvanları avladılar. Çok ismi duyulan ve popüler olan yerlerde birkaç sene içerisinde böyle bir zayıflama oldu. Özellikle denizler üzerindeki en büyük baskı aşırılıkla başlayan pek çok şey. Yani kanaatsizlik. Şu konuda emin değilim. Eskiden işte yiyeceğimiz kadar balığı avlardık. Bu bile yeterli bir açıklama değil. Çünkü çoğaldık. Ve şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Artık herkese yetecek kadar balık yok. Bir şekilde yok. Bazı balık türlerinin neslinin azaldığını, bazılarının avının yasak olduğunu biliyorsun değil mi? Mesela bunlardan bir tanesi Orfoz değil mi? özellikle avı yasak, nesli tükenen hayvanlar içerisinde. Ama bunun avcılığının yapıldığını söylüyorsun. Yani orfozun avcılığının yapıldığını söylüyorsun. Bilinçsiz olarak yapan çok insan var. Çok insan var. Sadece orfoz için de değil ama birçok balık konusunda bilinçsiz olarak avlanılma sonucunda işte nesli tükenmeye ve yasaklanmaya gidiyor. Bugüne kadar bilinçli olarak avlanılsaydı orfoz bugün hala daha yasak değil ve hala daha devam ederdi. Yakından tanıdığım bir abim orfozun yerini yıllardır biliyor. Yaklaşık 8 senedir takip ediyor o balığı. Yaşayıp yaşamadığını takip ediyor. Yaklaşık derinliği 24 metrelerde bir taşın altında 100 kilonun üzerinde abicim diyor balık. Bilerek vurmuyorum onu diyor. Anaç orfoz olmuş artık diyor. Yavru veriyor diyor. Senede bir diyor yavrusu çıksın piyasaya diyor. Yani anaçları korumak ama bunu bir başka zıpkıncı gördüğü zaman onu vuruyor. Çünkü ticari boyutla düşünüyorlar ki en başta yasak olan konulardan biri zıpkın balığı ticari değildir, sportiftir. Bu konudaki bilinç çok düşük diyorsun ama değil mi? Zıpkın balığını bizim kara avı gibi düşünüyorlar. Vur, sat. Domuzu vurup satıyorlar vesaireyi satıyorlar diye.
Balığı da tüfekle zıpkınla vur, sat. Zıpkın balığı ticari değildir. Zıpkın balığı sportif. Bravo. Bunu sen biliyorsun. Bunu söylüyorsun. sportif olarak yapacak. Evet. Yiyebilir. Ama yiyeceği kadar vurmalı. Bunu bir layıkıyla anlatabilmemize imkan olsaydı ama öyle değil. Çünkü genelde zaten zıpkını bu balığı avlarken gece yapıyorlar. Gece zaten hani kendiniz de dahil olmak üzere o kadar kuvvetli bir feneri kendi gözünüzle de yeseniz UFO görmüş gibi hissedersiniz. Zaten hareket edemiyor. Bir de hani şartlar eşit değil çünkü sırtlarında genelde tüp oluyor. Yani onu artık zıpkıncı arkadaşlar kendileri karar verecekler. Yani bu iş eğer şeyse, bir challenge'sa, kendi limitlerini zorlamaksa orfoz yerine çok daha onları zorlayabilecek balıklar var suyun altında. Ve orfoz çok az kaldı gerçekten. Yani zıpkıncılarla aramızdaki savaştan ben artık o kadar yoruldum ki şey diyorum onlara da. Yani bir gün orfoz bitse siz de rahatlasanız biz de rahatlasak ve kıymetini anlasak. Çünkü maalesef yasalarla da bu iş destekleniyor. Yani herkesin bilmem kaç boy günde bir tane orfoz vurma hakkı var. Günde bir tane orfoz vurmak çok ciddi bir rakam. O kadar yok zaten. Yok. İstesek de yok. Keşke olsa. Herkes günde bir tane vurabilecek kadar olsa ama yok. Çok zor üreyebilen bir balık çünkü. Ne vurdukları hakkında fikirleri olması lazım. Yani vurulabilecek balık ve vurulmaması gereken balık hakkında bence ciddi eğitim almaları lazım. Bu işte sirkülerde olmuş olması, işte bakanlığın yayınladığı yazının içinde olması bir şey ifade etmez. Birazcık bu konuda ahlaki değerlere sahip olmak lazım bence. Yani amatör balıkçılık yapan veya zıpkıncılık yapan insanların da sorumluluğu var mı? Var. Fazlasıyla var. Fazlasıyla. Çünkü o hayvanın yattığı yuvanın içinden onlar alıyor. Yani O hayvan çıkıp kendisi bir trolün altına gitmiyor veya ağa gitmiyor. O hayvan yuvasından ayrılmıyor. peki sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Sence İzmir civarında, sadece İzmir civarında bilinçli veya bilinçsiz veya belki ticari amaçla Evet. dalan kişi sayısı hakkında bana bir şey söyleyebilir misin? İzmir içinde 2000'e yakın dalgıcımız vardır. Eğitimsiz olan birçok dalgıç var. Bunlardan kayıt olarak haberimiz yok. Kimi benim müşterim, kimi yan komşumun, kimi karşı komşumun. Ben size yaklaşık olarak diyorum 2000 kadar vardır. Bu fazlası da vardır. Az olacağını pek sanmıyorum ama fazlası da vardır yani. Taşaltı balıkları aynı bizim gibi anladığımız kadarıyla evinde yaşayan insanlara benzer. Ben bir gün sizin evinizin camını sapanla kırsam korkmaz mısınız? Korkarsınız. Ertesi gün bir el bombası atsam, sehpa ve televizyon kırılsa salondaki korkmaz mısınız? Korkarsınız. Aynı çatlağın içerisine, aynı hafta içerisinde 5-6 kişinin zıpkın attığını düşünürseniz ne olur o ev? O ev terk edilir. Durumda bence bu. Dolayısıyla tartışılması gereken pek çok konu var. Her şeyden önce ne kadar insan avlanmalı? Yani bir alanda ne kadar insan avlanmalı? Bir çatlağın içerisine kaç kişi zıpkın sıkmalı? Cezalar sence yeterli mi? Hiç bu konuda bir fikrin var mı? Değil. Nedir cezası? Ben Ceza yasa demek- dışı orfoz vurduğum zaman nedir bunun aşağı yukarı cezası? Bir fikrin var mı? Şimdi şöyle bir şey. Gece tüple dalıyor yasak 1. Tüple zıpkınla beraber dalıyor yasak 2. Gece zıpkına dalıyor yasak 3. 3 yasağı ihlal etti. Daldı. Onu da jandarma veya sahil güvenlik, deniz polisi veya bir yetkili yakaladı. Bu adamın umrunda değil. Bugün sinaritin kilosu 150 lira. Bu adam gece yatarken taşın altında 5 tane 7-8 kiloluk sinarit vurduğunda zaten sana ödeyeceği 5 sefer yakalanıp da ödeyeceği ceza ve elbise masrafını çıkartıyor. Bunu sürekli bunu yapan yapanlar insanlar, ticari. sürekli yapan insanlar var mı? Yani Bu işten geçiren insanlar. ticari boyut düşündüğü için zaten yasağı ihlal ediyor. Bir kez yani cüsse olarak çok etkileyici bir balık ve hani herkesin bir şekilde bildiği bir balık. Ama en önemli sebebi o bölgedeki yaşamı temsil eden bir balık. Yani o bölgedeki yaşamı bir sokar balığı gördüğünüzde ya da bir ne bileyim gelincik balığı gördüğünüzde çok algılayamazsınız. Ama orfoz ya da lahoz gibi türlerin rahat bir şekilde yaşadığını fark edebiliyorsanız bölgede o size evet burada daha bir şeyler daha var cümlesi kurduruyor. Bence orfozun en önemli özelliği bu. Bodrum yağmurunda ıslandın mı? Nergis kokusuyla uyandın mı? Masamda kalmış birkaç mandalin, hiç böyle sevdalandın mı? Bodrum Bodrum mavisine sarılmışım, vira deyip sana yelken açmışım. Senin aşkınla
da şaşırmışım, İstanköy'de uyanmışım. Evet, Bodrum deyince en çok akla gelen balık tabii ki bizce çupradır. Çupra Ege balığıdır yani. Sonuçta bir tane çupra işte ızgaraya atarsın, yanında bir duble rakı, küçük bir salata. Bu geleneksel bir şeydir. Ege balığı mı yoksa Marmara'ya doğru çıkabilir miyim? Marmara'ya çıkma. Çıkmayayım mı? Tamam, çıksam çok net belli de. Yine tekir diyeceğim o zaman. Kesinlikle. O suyun içindeki apaçi orfozları, onların bana çıkıp böyle kollarını, ellerini, ayakları oynatmasını iştahla pek ortaya getirmiyorum. Yediğim şeyin içinde lezzetle aynı zamanda da vicdanımın da olmasını istiyorum. Bence gerçek zıpkıncı doğaya aşık bir insandır. Asla onu bir saçma sapan öldüreceğine inanmıyorum. Gerçek zıpkıncılardan bahsediyorum. Ticari kaygı girdiği zaman Deniz abi işin rengi tamamen değişiyor. Orfozun boyu, ya, gramaj olarak söyleyeyim 700-800 gram. 1 kilo bile değil yani, küçücük bir orfoz. Yazık ya. Evet. Yoldan geçen bir tane müşteri gördü bunu ve dedi ki bu balık ne kadar dedi, işte atıyorum 100 lira. Al şu 100 lirayı dedi, aldı eliyle tuttu denize bıraktı. Ne kadar güzel bir şey. Evet, bu benim için çok değerli bir şeydi. Ben çünkü söyledim önce, dedim ki İsmail abi bunu atalım, bu çok küçük falan dedim. Yok dedi, atmayacağım falan dedi, satacağım ben onu dedi. O kadar çok taciz var ki. Adam oltasını atıyor, ağını atıyor, bir dinamit atan bile var abi. Yani Evet, o hayvanın yaşaması çok artık şey. Yani Mucize. şans artık, mucize. Mucize. Ben gördüğüm zaman diken diken oluyorum orfozu. Çünkü eskiden benim çocukluğumda Turgut'tayız sahilde, bak adalarda da değil. Abi yavru orfoz doluydu. Şimdi ben bir tane yavru orfoz görmüyorum sahilde. Bizim çok ciddi balığa, balıkçılığa ve denizciliğe olan bakışımızı değiştirmemiz gerektiğini anlatıyor. Bence bu oradaki gördüğümüz o antik kentlerdeki müthiş çeşitliliğin bugüne ulaşmamış olması sürdürülebilirliğin bir yalan olduğunu gösteriyor. Yani kendimizi kandırmamamız lazım. Kıyı balıkçılığı da doğru yapmadığınız zaman çok korkunç sonuçlar doğurabilir. Biz sanki şu anda sadece o büyük tekneleri, işte balık bulucularla yapılan avları, büyük makineleri, işte devasa ağları bu bitişin sorumlusu olarak görüyoruz. Sadece sürdürülebilirlikle baktığımız zaman yaşam kaynağımız olan bu suları, bu bütün kaynakları sadece bir metaya indirgiyoruz. Yani sadece yarın da para kazanılabilirim diye hayatta kalması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani lüferi korumaya çalışırken, orfozu korumaya çalışırken sadece yarın da soframıza gelsin diye koruyormuş olmak ciddi bir ikiyüzlülüktür. Bir defa bundan vazgeçmemiz lazım. Bizim buradaki tek mottomuz, tek düşüncemiz, tek düşünebileceğimiz, aslında kendimize rengi noktası almamız gereken şey adalet olması lazım. Adil avcılık, adil balıkçılık, adil hayvancılık. Bunun nasıl kurulacağını düşünmemiz lazım. Antakya'daki o ya da işte Tunus'taki o mozaiklerde gördüğümüz balıklar son 10 senede kaybolmadı, son 50 senede kaybolmadı. Biz birçok farklı şekillerde kaybediyoruz üstelik. Ve bu sadece balıkçılık olarak da değil. İşte geminin başka bir yerde boşaltması gereken sinirliği burada boşaltması gibi. Bütün koylarımızı turizme açmak gibi. Devasa gemiler limanlarımıza yanaşacak diye çok mutlu olmak gibi büyük hatalarımız var. Bunları düşünmemiz lazım. Bütün faturayı da sadece balıkçılara da kesmemek lazım. Biraz aslında bence faturanın esas müsebbibi o balığı tutandan, servis edenden çok masada oturup sipariş edendir. Dört arkadaş oturmuşuz. Hadi bir rakı içelim demişiz. Oradaki o muhabbette bence küçük balık çok daha güzel gidiyor. Favorim barbun balığıdır. Tekir, işte kum tekiri diyorlar. Hepsi de mükemmel. Meze mi, balık mı? Ya çünkü yazık oluyor. Günah yani. Her bakımdan günah. Şimdi bu adamın emeğine de günah. Şuradan bir kaşık aldığın zaman bu çöpe gidiyor. Bu rakı balık sofralar hadisesi, meyhane hadisesi, hani kulüpte geliyorsunuz, her çarşamba toplanıyorsunuz. Evet. Ve bir şekilde bir takım mezeler geliyor. Bunların arasında balık mezeleri de oluyor. Sofralarınızı biraz böyle size de soracağım. Anlatabilir misiniz? Nasıl oluyor balık sofraları, rakı sofraları? Ne yapıyorsunuz? Genelde şöyle yaparız. Yani eğer balık yiyeceksek mezeyi minimumda tutarız. Mezeyi niye minimumda tutuyorsunuz? Ziyan olmasın diye. Çünkü balık doyurucu bir şey.
Peki bir gün balıkların tükendiğini düşünelim Ege Akdeniz genelinde. Yani istediğiniz, sevdiğiniz balıklar yok. Bulamıyorsun barbunu bilmem neyi falan filan. Evet. Nasıl etkilenir abi? Allah korusun dedim abi. Nasıl etkilenir sofralar? Ya sofralar yani en basitinden muhabbetler biter. Sofralarımız öksüz kalır. Öksüz kalır. Evet. Tabii. Sofralar öksüz kalır. Çünkü şunu düşünüyoruz hep. O bir Bir felaket şekilde yani. üç tarafımız deniz. Gerçi diyorsunuz Norveç'ten balık ithal ediliyor. Ayrı bir konu. Sofrada oturan insanların sorumluluğu var mı? Kesinlikle var. Bizim için var da genel olarak soruyor. Sonuçta balık rakı yapan kişiler Ya bence genelde büyük, keyfe büyük düşkün. bir kesimin sorumluluğu var. Bu iş bir de Bana göre meyhanecilere işletmeye düşüyor. Düşüyor mu? Düşüyor. Hani ben vermediğim sürece yiyemezler. Çünkü nesli tükenen bir şeyleri vermemeye çalışıyoruz. Daha Yönlendirme doğrusu o zaman yani. Başka balığa yönlendiriyoruz. Başka bir şeye yönlendiriyoruz. O Ne yüzden yapıyorsunuz abi? Nasıl yani yönlendiriyorsunuz? illa ortoz yemek zorunda değil. Bir sürü balık var. Zamanında çıkan balıklar var. Her zamana göre onlara yönlendiriyoruz. Duruma göre bir revize etmesi gerekiyor. Menüsünü, anlayışını bir sorgulaması gerekiyor. Bir yasak varsa bunu baktığınız zaman tabii ki yani bu sürekliliği için nesli tükendiği belli. Yaşam döngüsü için uzun seneler yaşıyor. Üreyebilmesi için bu bahsettiğimiz sürenin geçmesi gerekiyor. O yüzden bunu menüsünde bulundurmamayı, bunu hatta işte aktarması gerekiyor misafirlerine. O gelen müşterinin de sorumluluğu var. Onu tüketmemesi, bulunduğu, gittiği yeri de uyarması gerekiyor gördüyse. Gibi bir şekilde yani bu bir zincir aslında. Yani denizde bulan orfozun nasıl koruyabiliriz? Onu avlayan kişi onu satamazsa bir işletmeye ya da nihayet direkt tüketiciye satamazsa korunacaktır otomatik olarak. Bu restoranda çok büyük sorumluluk düşüyor. Dragoman Dalış Merkezi'ni Gökhan Türe ile birlikte kuran Murat Draman, 2002 senesinden beri Kaş'ta dalış eğitimleri veriyor. Bu ikili, Kaş'ın ekstrem sporlar merkezi olmasında büyük katkı sağladı. Kaş, dalışların güvenliği ve eğitim kalitesinin yüksekliği açısından dalış merkezlerinin birlikteliği, iletişimi ve beraber çalışması sayesinde bir marka olmuş durumda. Dragoman Dalış ekibi Kaş Sualtı Derneği çatısı altında Kaş çevresindeki resiflerin kaçak avcılara karşı korunması adına büyük mücadeleler verdi. Özel Denizler Koruma Bölgesi'nin tam göbeğindeyiz. Bu gördüğümüz adalar balıkçılara kapatılmış bir bölge. Kaş'tan Kekova'ya kadar bütün bu bölge koruma bölgesi. Sadece birkaç noktada dalışa kapalı alanlar var, balıkçılar kapalı alanlar var. Tabii ki yönetim planı resmi olarak devreye girdi bir ay kadar önce. Gelecek seneye de mecburi olarak şamandıralama ve şabandıralama olmadan da demir atma yasakları da konacak çok şükür. Murat Draman, Kaş'ta gerçekleştirilen tüm bilimsel çalışmalara destek veriyor. Sualtı Araştırmaları Derneği ile birlikte deniz ekosisteminin belgelenmesi adına yıllarca süren habitat çeşitlilik çalışmaları gerçekleştirerek WWF ve Kaş'taki dalış merkezleri ile birlikte deniz çayırlarının korunması için bağlama şamandırlarının atılması ve deniz koruma alanının işlevsel olması için büyük emek sarf ettiler. Draman, yöreyi tanıyan ekibinin de yardımıyla koruma alanındaki canlıları fotoğraflayıp belgeleyerek Türkiye'de su altına dair en kapsamlı çalışmalardan birisi olan Kaş Dalış Rehberi kitabını yazdı. Draman ve ekibi yalnızca dalış hizmeti sunmak yerine gelen müşterileri koruma alanı ekosistemi hakkında bilgilendirerek ve bilimsel çalışmalara katılarak Türkiye'de deniz koruma alanında öncülük yapıyorlar. WWF Türkiye, 2000'li yılların başından itibaren Kaş-Kekova bölgesinin korunması için proje geliştiriyor. Bölgede gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları takiben alan 2006 senesinde deniz rezerv alanı olarak ilan edildi. 2012'de bu rezerv alanı genişletilerek kıyılar da koruma altına alındı. Koruma alanı içerisinde bazı bölgeler her türlü balıkçılık faaliyetine, bazısı ise tüm dalışları kapatıldı. Yaprak Arda ve WWF, orfoz balıklarının ülke genelinde korunması için mücadele veriyor. Kampanyalar oluşturup, balıkçılar için eğitimler ve seminerler düzenleyip koruma alanının yararlarını anlatmaya çalışıyorlar. Son 20 yıl içerisinde orfozların Akdeniz'de ve özellikle Türkiye'de popülasyonları aşırı derecede azaldı ve IUCN'de tehlike altında olan canlılar türleri olarak ilan edildi. Buradaki balıkçıların da hayatlarını devam ettirebilmeleri için değerli bir balık. Bunların satışı restoranlar tarafından çok tercih edilen bir balık, yenmesi tercih edilen bir balık. Ama bir yandan da üremesi geç olan, geç olgunluğa oluşan ve az birey üreten ve dolayısıyla popülasyonları en ufak bir av baskısıyla
oranıyla azalabilecek ve hatta yok olabilecek türler. Ve biz bunları alanın sembolü haline getirdik. Bu alanda yapılan yasa dışı avcılık bu popülasyonları tehlike altına almakta. Ve biz de bunları engellemek istiyoruz ve bu yüzden kıyı koruma alanlarında bazı bölgeleri balıkçılığa kapattık ve alan içerisinde zıpkıncılığı kesinlikle yasakladık. Bugün Orfoz'un yasaklanmasının nedeni neydi? Bir önceki yasada diyordu ki kişi başı bir tane orfoz vurulabilir. Ama sorun neredeydi? Sorun insanların bu yasayı suistimalindeydi. Dolayısıyla acaba konulan yasaklar ve sınırlamalar ne kadar doğrunun net bir yanıtı yok. Çünkü bu yasaklar suistimali açık ise bunun değerlendirmesini de yapmak çok güç oluyor. İşte teknede 6 kişi vardı, 6 tane orfoz var dendi ve buna benzer pek çok şey yaşandı. Mesela yanan kurulardan bir tanesi Gökova'da konulan deniz alanlarında elde edilen sonuçlara baktığınız zaman balıkçının geliri artmış durumda, orfoz korunuyor, laos korunuyor derken laosa da yasak geldi. Evet, bu böyledir ve böyle olacak gibi de görünüyor. Çünkü bizim sorunumuz balıkların azalması değil, bizim sorunumuz bir ahlak sorunu. Biz ahlaksızca denizleri kullanmaya ve bunun ticaretinde eksik ahlakla, yani bakın ahlaksız demeyelim, ahlakımız eksik. Siz görüyorsunuz yanlışı, susuyorsunuz veya onun ortağı oluyorsunuz, o yasa dışı avın ortağı oluyorsunuz veya para verip onu satın alıyorsunuz. Bunu yaptığımız sürece, bunu tüketici yaptığı sürece, restorançı yaptığı sürece kurunun yanında yaş da yanmaya devam edecek gibi görülüyor. Çünkü denizleri yönetmek ne Amerika kıtasında kolay olmuştur, ne Avrupa'da ne Akdeniz'de. Bazı kaynaklara göre tükettiğimiz deniz balığının neredeyse %50'si yasa dışı veya aşırı balıkçılıkla elde edilmekte. Bugün balık çiftliğine hayır, balık çiftliğine hayır diyen insanlar yedikleri balığın ne balığı olduğunu biliyor mu? Size söyleyeyim. 3 tane balık varsa bir tanesi çiftlik balığı, bir tanesi yasa dışı balık, bir tanesi de evet ahlaklı şekilde avlanmış olan balık. Dolayısıyla balık çiftliğine hayır demeden önce alternatifi ortaya koymamız lazım. Tamam, hayır diyelim ki hayır. O zaman yasa dışı balıkçılığa hayır dememiz gerekiyor. Hiçbir avcılığa müsaade etmeyeceksiniz ki burada kazayla bile olsa bu balıklar tutulmasın. Bunun başka hiçbir yöntemi yok. Boy sınırlaması, işte zaman sınırlaması, niye boy sınırlaması getirilir bir türe? Bir kere işte yumurtlasın da ondan sonra. Şimdi orfoz 45 santimde yumurtluyor. Peki o yumurtayı hangi orfoz döllüyor? 80 santimdeki erkekler. Ve siz şimdi dişileri hadi bir kere yumurtlasın diyorsunuz ama 80 santimdeki erkekleri bu imkanı tanımıyorsun. Bu hayvanların habitatını korumak sadece orayı avcılığa yasaklamak değil. Günde 50 tane tekne aynı yere çöpe atıyorsa orada gene hiçbir şey koruyamazsınız. Ayrı bir alan olarak ayrı bir yönetime sahip, içinde her türlü paydaşın yönetimde rol oynadığı ayrı bir alan, ayrı statüye sahip bir alan olması gerekiyor. Bu şekilde bunların birer yönetim planı olması gerekiyor. Koruma sadece denizde olmuyor. Şimdi burada bir sürü restoran var. Tarım İlçe Müdürlüğü diye bir kurum var. Ne yazık ki bu ülkede bu tür şeyleri denetleyen kurum o. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede hala balıkla ilgili konuları Tarım İlçe Müdürlüğü denetliyor ya da izinlerini veriyor. Şimdi burada restoranlarda bir sürü orfoz laos görüyoruz tezgahta. Şimdi bunu denetleyecek olan ben değilim. Tarım İlçe Müdürlüğü denen kurumun bir görevi var. Görevi de gelip bu restoranlarda ki o orfozu, laosu gördüğünde ki bunlar koruma altındaki türler bir yaptırım uygulaması gerekir. Bu yaptırımı uygulamadığı sürece biz bir tür Don Kişotvari bir şeyle çarpışıyoruz, savaşıyoruz yel değirmenlerine karşı. Bu süreç içerisinde devletin diğer kurumlarını ısrarla göreve davet etmeye devam edeceğiz. Bunu yapacağız. Çünkü çocuklarımızın orfozu, laosu, gridayı ve bu tür artık nesli tükenmekte olan balıkları ansiklopediden seyretmelerini istemiyoruz. Bizim bir meslek erbabı olarak ya da bu ülkenin yurttaşı olarak sorumluluğumuz var olanı korumak ve geliştirmek. Dünya görüşüme göre bir canlıyı öldürmek zevk ve spor sayılamaz. Bu bir eğlence şekli olamaz. Buna spor diye adlandırılmak ve milli sporcu diye bunun üstüne önemli bir
ismi taşımak bence doğru değil. Beklerdim ki federasyondan çok daha farklı bir organizasyon yapsın. Zıpkınla balık avlama yarışmaları yerine görüntü yakalama avcılığı koyabiliriz ismini. Yani bu işin yarışması varsa ve bu işin milli sporcusu varsa sen dalgıç olarak ne diyebilirsin ki? Abi vurma, aşağıda 2 tane kaldı mı diyeceksin yani. Birini sen vur, birini ben ileriki nesillere saklamak istiyorum mu diyeceksin. Kıyılarda herkesin gözü var. Aa, burası boş kalmış diyerek bakıyor kıyılara. Burası ne güzel, korunmuş diyerek bakmıyor pek çok kişi. Aa, burası boş, dolduralım diyerek baktıkları için bizim mücadelemizde anlamsız bulan pek çok kişi var. Nasıl olsa o kıyılara da birileri gelip beton dökecek diye. Ev yaptık mesela. Sadece kendi zevk ve sefamız için yazlık ev denilen bir kavram uydurduk kafamızda. Ve binlerce, on binlerce evi kıyıyla deniz arasındaki o ilişkinin üzerine beton olarak döktük. Oradaki kültür ve oradaki kültür temsil eden insanlar da oradan yok olup gittiler. Şu anda aman şuradaki rantı da elde edeyim de hayatımı kurtarayım diyen birileri varken hemen 200-300 metre arkasında Ayşe teyze hala orada domates yetiştirmeye çalışıyor. Aynı rantın söz konusu olduğu tarlada o tarlayı satmıyor. Vatanımı seviyorum diyor insanlar. Vatan üzerine beton dökülerek sevilmez. Vatan bana sorarsanız sadece bayrak sallayarak da sevilmez. Bilgiyle, saygıyla ve sorumluluk anlayışıyla sevilir. Şunu ayırt etme ve ifade etme zamanı sanıyorum geldi de geçti bile. Onu mu seviyorsun, kendini mi seviyorsun? Bana sorarsanız biz bu soruyu kendimize sormalıyız. Kıyı alanları ve denizler yazdan yaza sevilerek korunamıyor. Kıyı alanları ve denizler örgütlü olmak ve birlikte hareket etmekle korunuyor. O kadar çok insan kıyılarda ki. Denilen o ki şu anda Türkiye nüfusunun yaklaşık %60'ı kıyılarda. Ve her kültürden insan. Ve kıyıları tanımayan, denizi tanımayan insanlar. Bu bir kabahat mi? Hayır değil ama bu bir sorumluluktur. Gittiğimiz yerde yaşayan canlılar, oranın ekosistemi, oranın yapısı, oranın derisi, toprağını öğrenmekle ilgili bir sorumluluğumuz var. Fakat kentlerde yaşayan insan doğayı sanıyorum süpermarket zannediyor. Let's start with the fact that the Mediterranean is in great danger. The changes that we've been seeing over the last 100 years are really unprecedented. The majority of the fish are disappearing, the stocks are collapsing, the coastline is completely developed, we're starting to have water shortage, we're pumping water out of the sea to provide hotels and resorts. So really the marine environment is under a lot of pressure. In this context, we see MPAs as a good tool to be able to balance protecting the environment, maintaining biodiversity, but at the same time allowing communities to develop. We try to find a balance between managing resources, protecting resources, but at the same time promoting more sustainable fisheries, more sustainable tourism. MPAs have really given indication that they work. They can be very effective, especially in bringing people together. So they have a cohesive social aspect where communities and fishermen and tourists and governments really can come together to find common solutions to protect the environment, but to create income. And we've seen that MPAs, if they're managed well, they basically create the environment the way that our grandparents and great-grandparents used to know it. So we're basically creating small pockets around the world and even in the Mediterranean that are going to show our children the way the marine environment should be. Without doubt, the groupers are the kings of this beautiful sea. And unfortunately, we're seeing them going down dramatically, maybe frighteningly. And before we know it, we could lose many of these species. And therefore, we need to find that balance, that tranquil appreciation that these species are beautiful in their sea as much as they are good on the plate. And I think by appreciating this, by working with fishermen, making them understand that they can still maybe carry on with a livelihood without having to depend so heavily on long-lived species, I think we can really move forward and see conservation become feasible, tangible. More, shall I say, enforcement being done in marine protected areas that unfortunately very often end up just being maps on paper. We need to see them become effective.
We need to see researchers, policymakers, fishermen and stakeholders all work together around the table, being able to talk to one another, understand what is at stake. The loss of such beautiful creatures would be a tremendous loss. It's difficult in the beginning when you are convincing people that they have to stop a certain amount of activities, but we have results of MPAs that have been there for the last 20, 25 years, 30 years, in places like Porquerolles in France, in places like Torre Guaceto in Italy, in the Bush de Bonifacio in Corsica, in some places like Zakynthos in Greece, which really demonstrated the values of getting MPAs to a point that they're not only protecting biodiversities, but they're giving us a picture of the marine environment that is very unexpected today for the Mediterranean. Gökova Körfezi balıkçılığa kapalı alanlarında Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir ortak yönetim çalışması var. Burada en önemli kısım korumak. Alanı Akdeniz Koruma Derneği'nin sağlamış olduğu hızlı botlarla balıkçılık kooperatifinin üyeleri olan direkt balıkçılar kendileri koruyorlar. Bunlar artık birer orada deniz ranger'ı dediğimiz deniz korucusu. Bu alanlar 3 yıldır o kadar sıkı korunuyor ki dışarıya ciddi miktarda balık taşmaya başladı. Ve bunu ilk başta kendileri inanmıyorlardı ama gelirleri artmaya başladıkça ve gelirlerinin artışı inanılmaz bir dereceye varınca bu sefer kendileri dediler ki demek ki bu korumanın bir anlamı var. Koruma daha da onların gözünde ciddi bir olaya bindi. Dolayısıyla hiçbir şey atlamamaya başladılar. Ayrıca alanların dışında da yasa dışı yapılan diğer balıkçılık aktivitelerine direkt dur demeye başladılar. Ve bu sırada biliyorsunuz 2006 yıllarında Beyaz Laos, Gökova Körfezi'ndeki balıkçılık gelirinin %26-%30'unu teşkil ediyordu. 2010'a doğru bu %9'ların altına indi. Yani bir anda çok ciddi bir gelir kaybettiler. Alanlar tekrar korunmaya başlandığında ve ilan edildiğinde, koruma ilan edildiğinde tekrar bir geriye dönüş başladı. Bu geriye dönüş yavaştı ama son 2 sene yani balıkçılığa kapalı alanların son 2 senesinde 4 ve 5. yılında o kadar hızlandı ki bir anda Laos tekrar kooperatifin gelirinin %30'u olmaya başladı ve balıkçı o kadar memnundu ki bunun korumayla olduğuna kesinlikle inanıyordu ve bizim hiçbir şekilde Gökova Körfezi'nde Beyaz Laos'la ilgili bir çekincemiz olmadığı gibi grafiklerde sürekli Beyaz Laos'un arttığını, yakalanan miktarların arttığını, kooperatifte hala daha yukarıya doğru gittiğini gösteriyordu. Şimdi biz bir anda Beyaz Laos yasaklandığında 1 Eylül'de balıkçılar geldi bize, biz bu alanları koruyoruz, her şeyi doğru yapıyoruz. Niye bizim elimizden Laos'umuz alınıyor? Biz çünkü çok ciddi Laos tutuyorduk diyor. Bakanlık da diyor ki bize verilen verilerde diyor Laos'un son derece azaldığını görüyoruz diyor. Buradan ne sonuç çıkarıyoruz? Demek ki tek bir genelgeyle bütün Türkiye'yi yönetemeyiz. Gökova Körfezi için ayrı bir şey düşünmemiz gerekiyorsa ayrı bir şey düşünmemiz gerekiyor. Belki Antalya Körfezi'nde, belki Fethiye Körfezi'nde, belki İskenderun'da hakikaten Beyaz Laos kalmadı. Bizim balıkçılarımız diyor ki bana, onlar da koruma alanı ilan etsinler, onlar da korusunlar, ileride onların da Beyaz Laos'ları artacak diyor. Dolayısıyla koruma alanlarının iyi korunarak yerel balıkçıyla beraber yönetilmesi Türkiye'nin bence önündeki en büyük alternatif balıkçılık yönetim metodu. Bu aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe de inanılmaz bir katkı sağladığı gibi hem Beyaz Laos hem diğer türler hepsi beraber aynı anda artıyor. MPAs, or marine protected areas, are obviously effective as long as they are monitored, researched, protection enforced. And when this happens, we have the opportunity of seeing how a king, supposed to say, of the sea, like the dusky grouper, for example, actually sets in the picture of a background of biodiversity. We always say that predators cannot be present unless all the rest is present, and that is correct for the grouper as well. We can say, let's save the grouper, but if the rest of biodiversity is missing, then we are losing all the rest. We need the full picture. We need the whole rich biodiversity to be present. And that is why the Convention for Biological Diversity insists that protection should be genetic, species, but ecosystem. That means we have to see at the whole as well, from this genotypic aspect up to the phenotypic ecosystem level. And then you start seeing the big fish come back, the groupers come back, and some of the shark species come back, and some of the small tunas come back. And of course the turtles and the monk seals, especially in Kashkakova, see that the environment provides enough habitat for them, and there is not that level of disturbance or noise or traffic that allows them to live in those areas. En yetişkin bireyi ya kendi dilimizde efe balık diyoruz biz ona. En yetişkin, en büyük birey hangisi ise
balıklar onun başına toparlanıyor. Bütün hepsi, sinariti, mercanı, akyası, palamutu bile onun başına toparlanmış küçük balıkları yemeye geliyor. Bütün hepsi onun başında toplanıyor. Etrafında sağında solunda yaşayanlar oluyor, yuvalanmış oluyorlar ama gene gelip orada eğleniyorlar. Hepsi birlikte o büyük balıkla birlikte eğleniyorlar. Ve bir sürüyü kıstırıp avlandıklarına çok şahit oldum. O inanılmaz güzel bir şey. Rengarenk oluyorlar. Akya da dahil oluyor buna. Hepsi rengini değiştiriyor. Hepsi ayrı yönlerden saldırıp o sürüdeki yiyebildikleri kadar balığı yemeye çalışıyorlar. Hepsi organize oluyorlar yani. İşte orfoz farklı bir yerden avlanıyor. Akya geliyor mesela, ta en kıyıya çıkıyor. Sıfır kıyıdan, dipten çok yavaş, sakin bir şekilde, rengini değiştirmiş şekilde geliyor, sakince duruyor. Bütün balıklar etrafına toparlanıyor, ufak balıklar. Laos, orfoz bu tarafta işte kıstırmaya çalışıyorlar. Onlar da bekliyorlar. Sinaritler Laos orfozla birlikte organizeler. Hepsi birden bir saldırıyorlar. Bir anda bir kargaşa. Hepsi birden kayboluyor. Sonra geri dönüyor tekrar o akya. Yine aynı yerden, aynı şekilde devam ediyor, aynı şekilde aynı bölgeye geliyor. Hep aynısını yapıyorlar. Hepsi birlikte organize çalışıyor. Büyük bir orfozun yanına çıkıyor. Onunla birlikte nedense ona saygı mı duyuyorlar? Gelip o büyük orfozun yanına buluyor. İlla orada yaşıyorlar yani. Yani aslında her şeyin başı orası, orfoz.